Robert Eggers, Ari Aster ve elbette Jordan Peele gibi yönetmenler, izleyiciyi önlerindekinin ötesine bakmaya zorlayan büyük bütçeli korku filmlerinin farklı versiyonlarına öncülük ettiler. Her biri, türün gelişmesine katkıda bulunmuş ve Zack Cregger'ın Barbarian ve daha yakın zamanda Weapons filmlerinde olduğu gibi diğer gelecek vadeden yönetmen ve yazarları daha da ileriye taşınmaya teşvik etmiştir. Justin Tipping'in Him filmi, tesadüfen yapımcılığını da üstlenen Peele gibi yaratıcıların mirasını sürdürmeyi hedefleyen bir başka film örneğidir. Him, yükselen bir futbolcu olan Cameron Cade'i konu alıyor. Cameron, idolü futbol efsanesi Isaiah White'la antrenman yapma fırsatı yakalıyor. İlk başta her şey yolunda gibi görünse de, Him, antrenmanda ve White'da gözle görülenin ötesinde şeyler olduğunun anlaşılmasıyla Cameron'ın God olmak için ne kadar ileri gidebileceğini sorgulaması sonucu anında rahatsız edici bir atmosfer yaratıyor. Sonuç olarak, Him, piyasadaki en iyi korku filmlerinden ilham alıyor ve inanılmaz görseller ve performanslar sunuyor. Ancak ne yazık ki gol bölgesine ulaşamıyor ve bazı taraftarları enerjik, bazılarını ise daha fazlasını ister hale getiriyor. Görsel olarak muhteşem, ancak konu üzerinde çalışma gerekiyor. Ondan önce, spor korku filmleri pek de yerleşik bir tür değildi. Yönetmen Justin Tipping, sporun tüm rahatsız edici yönlerini gösteriden kaçınmadan izleyicileri farklı bir bakış açısıyla görmeye zorlayan bir şekilde zekice aydınlatıyor. Başından itibaren spor kültürüne ve onu neredeyse dindarca takip edenlere yönelik bir eleştiri var. Spor yapamayanlar veya okuldan sonra hiç yapmamış olanlar ekrana bağırıp neredeyse hiç tanımadıkları insanları idolleri haline getiriyorlar. Tipping de bunu izleyicileri rahatsız etmek ve ne kadarının aşırı olduğunu merak ettirmek için tasarlanmış aşırı yakın çekimlerle gösteriyor. Böyle bir temelle Him, antrenmanın ihtişamına ve mücadelesine kolayca uyum sağlıyor. Sıcakta koştuktan sonra mide bulantısı hissetmekten, bir müdahalenin veya rahatlamak için buz banyosu yapmanın rahatsızlığını anlamaya kadar sporun nasıl olabileceği konusunda neredeyse klinik bir şey var. Ve ardından şöhret ve ilgiyle bir araya geldiğinde tüm deneyim bunaltıcı hissettiriyor. Çölün ortasındaki White'ın eviyle karşılaştırıldığında her şeyin ev sahibi için değil, ondan sonra gelecek kişi için var olduğu hissini veren bir izolasyon ve tapınma hissi var. Futbol dışındaki her şeyden kopuş, sinematografiye ve görsellere nüfuz ediyor ve izleyicilere asla rahat edemeyecekleri hissini veriyor ki, spor hayranları bile kendileri hiç hissetmedikleri bir takımı zafere taşımanın ne anlama geldiğini tam olarak anlayamıyorlar. Öte yandan, film görsel olarak bu duyguların ne olduğunu bilenleri takdir ediyor ve Cade gibi birinin vücudundaki her şey ona durması için bağırdığı sürece nasıl devam edebildiğini göstermede iyi bir iş çıkarıyor. Cade, güçlü bir hikaye anlatmaya özen gösteriyor ve ortama ve tona büyük ölçüde güveniyor. Senaryo, izleyici için sürprizleri başarıyla yerine getirse de ne yazık ki bunu tam anlamıyla dengeli bir şekilde yapmıyor. Sorun, izleyiciler için mantıklı olmasını için yeterli kanıt olmaması değil, her şey izleyicilere sunulduğunda neredeyse fazlasıyla kolay sunulması ve filmin sembolizmi ve temalarıyla bile çok büyük ifşalar vaat etmesi nedeniyle bir tatminsizlik hissi yaratması. Marlon Wayans, yetenekli bir oyuncu kadrosu arasında muhteşem bir performans sergiliyor. Filmde jenerik aktığında büyük bir etki yaratmakta zorlanan birçok hikaye anlatımı unsuru var. Ancak inkar edilemeyecek bir şey var. Oyuncu kadrosu her karakterin karmaşıklığını ne kadar iyi yansıtıyor. Marlon Wayans sahneyi ele geçiriyor, ancak filmin baş karakteri Tyreek Withers'a da çiçek vermek şart. Withers, kamera karşısına geçmeye yabancı değil. Ancak bu, futboldaki gerçek geçmişini sergilemesine olanak tanıyan birkaç rolden biri. Üniversitedeyken, 2017 Florida State Seminoles futbol takımında oynamıştı. Withers, fiziksel olarak etkileyici bir performans sergiliyor. Onu bir oyun kurucu olarak görmek etkileyici ama aynı zamanda zihninin ve bedeninin White'la çalışırken başına gelen tuhaf şeylerle nasıl mücadele ettiğini görmek de etkileyici. Film boyunca neyin gerçek olmadığını söylemek zor. Ancak Cade'in her şeyi mantıklı bir şekilde ele alıp başa çıkmakta zorlanırken, aynı zamanda gizlice her şeyi istemesi yadsınamaz bir gerçek. Ancak tüm bunlar, Withers'ın her anı satma becerisi ve Cade'in tüm karmaşık duyguları olmadan mümkün olmazdı. Öte yandan, Wayans en çok In Living Color gibi dizilerdeki ve Scary Movie ve White Chicks gibi filmlerdeki komedi çalışmalarıyla ünlü olabilir. Ancak mizah ve korku o kadar da farklı değil ve Wayans bunu Isaiah White rolüyle kanıtlıyor. Cade'in zihnini şekillendirmek ve hatta kırmak için çalışan, çelişkili ama takıntılı bir adam. Tüm amacı da onun kendisi olmak.
kendi popülaritesinde kaybolmuş birine örnek olarak White'ı gösterebiliriz. Bu durum, tavrını sakin ve metanetliden göz korkutucuya, sonra pişmanlığa ve sonunda kendisine hayran olanlara tamamen takıntılı hale getirdiği birçok sahnede daha da belirginleşiyor. Hikaye ilerledikçe Waynes'ın bir sonraki filmde White'ı nasıl canlandıracağını kestirmek mümkün olmuyor ve bu da harika bir deneyim sunuyor. White'ın yanında eşi Elsie de var. White gibi onun da çok daha fazlası var ve Uncut Gems'teki rolüyle tanınan Fox, bir oyuncu olarak ne kadar çok katmanlı olduğunu gösteriyor. O, güçlü bir metafor, ancak sonuna doğru beceriksizleşme riski taşıyor. Fragmanda da ima edildiği gibi, Him'in güçlü fikirleri var ve film boyunca bunlardan büyük ölçüde yararlanıyor. En önemlisi de, herhangi bir sporu veya mecrayı takip etmenin getirdiği takıntılılık. Din, filmde daha güçlü bir metafora bürünürken, sporun ve oyuncularının benzer şekilde tapınıldığı fikri hiç de incelikli değil ve filmde bolca gönderme ve saygı duruşu var. İster günahın hoşgörüsü, ister fedakarlık fikri olsun, güçlü bir manevi karanlık havası hissediriyor. Bu aynı zamanda başkalarının başarı arzularını besleyen daha büyük güçlerin oyundaki rolü hakkındaki diğer metafora da yol açıyor. Herkes bir şeyde iyi olmak ister, ancak çok az kişi yaptığı işte tartışmasız olmak ister ve Him'in avladığı fikir budur. Sonuç, en iyi olmanın bir bedeli olduğunu tam olarak gösteren bir filmdir. Güçlü performanslar bunu daha da göz önüne serer, çünkü kimsenin nasıl tepki vereceğini kimse bilemez ve film ilerledikçe daha da çirkinleşir. Peele'ın birçok filmi gibi aynı zamanda ince ayrıntılar ve ipuçlarıyla doludur ve hayranların ilk seferde kaçırdıklarını yakalamak istemeleri nedeniyle tekrar tekrar izlenmeye uygundur. Aynı ekmek kırıntısı taktiğini kullanan, farklı bir tarza sahip diğer birçok film gibi sadece eğlence faktörünü artırır. Ancak bunun da sonuçları vardır. Çünkü hikaye, ipuçları ve geri çağrılarla bile tatmin edici hissettiren bir sonu tam olarak sunmakta zorlanır. Film sonunda izleyicileri büyük bir sürprizle karşı karşıya bırakıyor ve görsel olarak da bunu başarıyor. Ancak beklenmedik sonuyla bile gittiği yöne asla tam olarak bağlı kalmadığı hissi uyandırıyor. Çok fazla ipucu vermeden Him'in hikayesini iki şekilde ilerletme ve tatmin edici olma şansı var. Ancak izleyicilere cevaplardan çok soru bırakacak bir yönü seçiyor. Bu aynı zamanda filmin bir bütün olarak risklerini ve tüm bu gösterinin gerçekten daha büyük bir şey için önemli olup olmadığını sorgulatıyor. Him'de keyif alınacak çok şey var ve futbol sezonunun tam başlangıcında yayınlanması hikayeyi daha da güncel ve eğlenceli kılıyor. Bazı izleyiciler için bölücü olabilecek karmaşık finaline rağmen, Wayans ve Withers'ın etkileyici görsellerle birleşen güçlü performansları onu unutulmaz kılacak. Him, az izlenen spor korku türüne harika bir giriş ve diğer yaratıcılara diğer niş alt türleri keşfetmeye veya bu türü daha da uçuk ve çarpık fikirlerle sürdürmeye ilham vermesini umuyoruz. Him, 19 Eylül'de sinemalarda.